Doğa olaylarının bir kanuna tabi olduklarını hem Kur'an ayetlerinden hem de bilimsel gelişmelerin geldiği noktadan biliyoruz. Doğanın tabi olduğu kanunlar olduğu gibi toplumların tabi olduğu kanunlar da vardır. Kur'an'da bu kanunlar sünnetullah kavramıyla ifade edilir. Allah ve sünnet sözcüklerinden oluşan sünnetullah terkibi Allah'ın sünneti, Allah'ın adeti, Allah'ın geleneği, Allah'ın kanunu, yolu, yöntemi, huyu ya da davranışı olarak Türkçe'ye çevrilmektedir. Kur'an'da bu kavramla toplumların kendilerine özgü bir yapısı ve işleyişi olduğu vurgulanmıştır. Sünnetullah kavramı toplumun yapı ve işleyişine dair doğrudan bir ifade olmakla birlikte kimilerince bu kavramın doğa kanunlarını da kapsadığı iddia edilir. Doğa kanunlarını kapsayıp kapsamadığı ayrı bir inceleme konusudur. Bu kavramla toplumsal olgulara işaret edildiği konusundaysa herkes hemfikirdir. Hem doğa kanunları hem de toplumların tabi oldukları kanunlar Kur'an müfessirleri tarafından ilahi kanunlar olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla sünnetullah ilahi kanun, doğa kanunları laik kanun gibi çıkarımlar yapmamak gerekir. Hatta bu kanunlar için ilahi gibi tabirler kullanmak çok da anlamlı değildir. Her şeyi yaratanın varlığının bilincinde olan kimse ortada bir kanun varsa onu yaratanın da kim olduğunu bilir. Kur'an'da sünnetullah terkibinin geçtiği ayetleri incelediğimizde şu çıkarımları yapabiliriz. Sünnetullah'ta belirli bir düzen ve süreklilik mevcuttur. Ezeli ve ebedidir. Sonradan ortaya çıkmamış, geçmişte de aynı şekilde mevcut olmuştur. Sünnetullah'ta asla bir değişme, dönüşme ya da sapma olmaz. Sünnetullah'ı dikkate almadan ya da ona aykırı olarak yapılan her eylem belli bir sonucu meydana getirir. Her şey olup bittikten sonra geriye dönüş mümkün değildir. Bu durumu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Kur'an'da sünnetullah terkibinin geçtiği ayetlerden şöyle genel bir tanıma ulaşabiliriz. Allah'ın süregelmekte olan, kendine özgü, değişmeyen, ezeli ve ebedi davranış tarzı ve tutumu. Sünnetullah kavramına yapılan vurgu, Kur'an'ın uyarıcı niteliğiyle ilgilidir. Sünnetullah'a dikkat çekilerek geçmiş dönemde yaşamış topluluklardan ibret alınması, benzer hataların tekrar edilmemesi öğütlenir. Öyleyse sünnetullah'ın işleyişi ortaya konulursa, geçmiş toplulukların yaptıkları hataların tespiti ve toplumun gidişatına müdahale imkanı sağlanmış olacaktır. 1332-1406 yılları arasında yaşamış İbn Haldun, İbretler Tarihi isimli tarih kitabının mukaddimesinde, yani meşhur Mukaddime isimli eserinde, Umran isimli yeni bir ilim dalını ilkeleriyle birlikte ortaya koyar. İbn Haldun'un ortaya koyduğu bu ilkeler birkaç yüzyıl sonra tarih ve sosyoloji bilimlerinin ilkeleri haline gelmiştir. İbn Haldun, Umran olarak isimlendirdiği yeni bilimle tarihte neyin olanaklı, neyin olanaksız olduğu hakkında bağlayıcı ilkelerin bilgisine ulaşılacağını, bu ilkelerle tarihçilerine aktardıkları haberlerin doğruluk ve yanlışlıklarının sınanabileceğini savunur. Taberi gibi tarihçilerin verdikleri haberleri örnekleriyle birlikte ele alarak tarih yazma yöntemlerini eleştirir. Böylelikle İbn Haldun, Kur'an'da sünnetullah olarak işaret edilen geçmiş toplulukların başından geçen olayların neden-sonuç ilişkisi içerisinde ele alınarak olguların saptanması ve ibret alınarak benzer hataların tekrar edilmemesi hakkında ilk defa müstakil bir eser vermiş olur. Kur'an'ın indirildiği toplum gerçeklerini dikkate alarak bazı hükümleri aşama aşama vaaz ettiğini bilmekteyiz. Sarhoşluk veren maddelerin birdenbire değil, aşama aşama yasaklanmış olması buna örnek olarak verilebilir. Bu durum Kur'an'ın inzal edilişinde inzal edilen toplumsal ortam ve şartların gözetildiğini gösterir. Tarih boyunca Kur'an'ın anlaşılması için yazılmış yüzlerce tefsirde ayetlerin Mekki medeni oluşu, nüzul sebepleri, lafızla kayıtlı kalınmayıp aslı mananın, amacın anlaşılması gayretleri de Kur'an'ın inzal edildiği ortam ve koşulları dikkate alma gayretinin ürünleridir. Kur'an'da geçen kölelik, çok eşlilik, miras taksimi, şahitlerin sayısı, el kesme gibi hukuki yaptırımlar Kur'an'ın toplumsal gerçeği dikkate alarak vaaz ettiği konulardır. Sadece hukuki meselelere değil, Kur'an'ın bütününe hakim bir gerçektir bu. Kur'an'ın anlaşılmasındaki kolaylıklardan biri olarak Arapça oluşunun vurgulanması buna örnek olarak gösterilebilir. Toplumsal ortam ve koşullar dikkate alınmadığında Kur'an'ın Arapça olmasının kolay anlaşılmasında ne gibi bir fayda görülebilir? Bugün bizler Kur'an'ın bize işaret ettiği ilkeleri, kullandığı yöntemi dikkate alacağız, yoksa bunları görmezden gelip onun lafzından yasalar devşirmeye mi çalışacağız? Tabii ki İbn Haldun'un sünnetullah kavramını geliştirerek oluşturduğu ve Umran adını verdiği bilime, mirası sahip
çıkmalı, bu mirası Kur'an'ı anlama çabamızda temel ilkelerden biri haline getirmeliyiz. Kur'an'ı yorumlama konusunda bugün yaşanan yöntemsizliklere artık bir son vermeli, İbn Haldun'un Kur'an'dan ilhamla gösterdiği sağlam yoldan devam etmeliyiz. Aksi takdirde 14 asır önceki bir topluma, o toplumun ortam ve koşulları dikkate alınarak vaaz edilmiş vahyi, bugün nasıl hayatımıza uygulayabileceğimiz konusunda bir 14 asır daha gayret etsek yine de bunda başarılı olamayız. Çünkü toplumsal ortam ve koşulları dikkate almadan yapılacak her Kur'an yorumu eksik kalacaktır. İşaret edilene bakmak yerine işaret eden parmağı kutsallaştırmak gibi bir gaflete düşen toplumların iflah ya da ıslah olma imkanı yoktur.